Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye yayıncılık serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün kötü bilgisayarlarda nasıl yayın yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Bugün arkadaşlar kötü bilgisayarları olanlar için kaliteli yayın nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğiz. Şimdi isterseniz OBS programımıza geçelim. Arkadaşlar bugün dediğim gibi yani kötü bilgisayarlarda nasıl yayın yapabilirsiniz göstereceğiz bugün. OBS programı üzerinden yayın yapacağız. Biliyorsunuz ki hani kötü bilgisayarları olanlar kolay kolay güzel yayınlar yapamıyorlar. Bugün yayınımız kötü olsa bile yine de yayın nasıl yapabilirsiniz göstereceğiz. Şimdi isterseniz OBS Studio'da ayarlar kısmına girelim. Şöyle gördüğünüz gibi sağ alt kısımda kontroller bölümü var gördüğünüz gibi. İşte yayın yap, işte yayını başlat, kaydı başlat gibi bir sürü şeylerimiz var. Biz buradan arkadaşlar alttan ikinci olan ayarlar kısmına basıyoruz. Burada arkadaşlar bütün işimiz burada arkadaşlar. Yani olay tamamen bu kısımda bitiyor. Yani yayın yapmanızda tamamen burası çok etkili. Şimdi ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu kısımda aslında hiçbir şey yok, yani bu ayarları yapmasanız da olur. Yani bu kısımdaki temanızı buradan değiştirebilirsiniz. İşte ben bu temayı kullanıyorum. Dediğim gibi bu kısımda fazla bir ayar yok ama siz illa ben yapmak istiyorum abi diyorsanız benim yaptığım ayarlarımı tamamen istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi genel kısımda bu ayarları yaptığımıza göre isterseniz şimdi ikinci kısma geçelim, yani yayın kısmına geçelim. Burada arkadaşlar nerede yayın yapmak istiyorsanız orayı seçiyorsunuz. Mesela işte YouTube'da yayın yapmak istiyorsanız buradan işte YouTube'u, Twitch'te yayın yapmak istiyorsanız burada işte Twitch'i seçiyorsunuz. Mesela diyelim Twitter'da veya işte Facebook'ta yayın yapmak istiyorsanız buraları seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraları seçtiğiniz zaman işte yayın anahtarı gibi özellikler geliyor. Burada işte sizin yayın anahtarınızı alıp burayı kopyalayıp yapıştırdığınızda işte yayın yapabiliyorsunuz buradan. Eğer burada hani istediğiniz servis yoksa özel kısma gelip sunucunun işte sunucu adresini ve yayın anahtarını alarak siz de kolaylıkla işte sunucunuza bağlanabilirsiniz. Mesela işte DLive gibi. Burada mesela DLive platformu olmadığı için siz buradan sunucu yerine DLive'ın şeyini yazıp gireceksiniz. Mesela böyle yani. Burayı da yaptığımıza göre İsterseniz şimdi çıkış bölümüne gelelim. Aslında burayı en sona bırakacağım çünkü gerçekten çıkış bölümü çok önemli. İşte tamamen bütün olay burada biteceği için burayı en son yapalım. Arkadaşlar burada ses ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burası tamamen size özel yani. Bu ayarları yapabilirsiniz. İşte bunları ayarlayabilirsiniz. Benim ayarlarım böyle yani. Buraları gördüğünüz gibi benim ayarlarım böyle. Video kısmına geliyorum. Burası arkadaşlar, şimdi burada da olay çok büyük. Mesela şimdi şöyle söyleyeceğim. Buraları ellemeli, sizde neyse o olsun. Ben burayı 720p olarak ayarladım. Bu da benim zaten monitörümün boyutu. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin bilgisayarınız iyi değilse, mesela işte 2, 3, 4 GB falan RAM'iniz varsa size önerimiz hani böyle oyun yayını falan yapacaksınız veya sohbet yayını yapacaksınız, buralar değişir. Oyun yayını yapacaksınız arkadaşlar ve bilgisayarınız iyi değilse bunu seçmeniz sizin için daha önemli olacaktır. Bu nedir onu söyleyeyim. Bunu seçersiniz arkadaşlar. Bilgisayarınız birinci olarak zorlanmaz arkadaşlar ve karşı tarafa görüntüyü çok iyi bir şekilde gönderir. Yani görüntü dediğim işte yayını çok güzel bir şekilde aktarır. İkinci olarak arkadaşlar hızlı bir şekilde iletişim kurarsınız. Yani siz ne yapıyorsanız anlık olarak karşı tarafa gönderebilir. Bunun bir de dezavantajı var. Bunu seçerseniz kaliteniz çok kötü olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Görüntünüz bulanık olacaktır ama takipçileriniz yine sizi yayında akıcı bir şekilde izleyebileceklerdir. Bunun bir altına gelirseniz yayın kalitesi biraz daha iyi olacaktır. Hız da öyle bir şekilde. Hız birazcık azalacaktır. Bu tabi bilgisayardan bilgisayara değişir. Sizin bilgisayarınız kötüyse buraları ellemenizi tercih etmem. Ama hani benim yayınım güzel olsun istiyorsanız da sıra sıra gizli yayın açarak bunları denemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bilgisayarınız kötüyse bunu seçin. Bilgisayarınız biraz daha iyi ise bunu seçebilirsiniz. Dediğim gibi bilgisayarınız kötüyse bunu seçmenizde yarar var. Şimdi burada FPS değerini görüyorsunuz. 30 FPS olarak ayarlanmış zaten. Buradaki FPS değerini oynamayın arkadaşlar. Kesinlikle 30'da kalsın. Siz bunu 60 FPS'e seçerseniz sizin yayınınızı 60 FPS olarak karşı tarafa göndermek için zorlanacaktır. Hani 30 ideal arkadaşlar. Genelde zaten herkes 30 FPS'i kullandığı için hiçbir sıkıntı olmayacaktır yani. Kesinlikle burada da 30 FPS'i kullanıyorsunuz. Yayın ayarlarımız böyle buradaki.
Şimdi isterseniz kısa yollar kısmına gelelim. Burada kendinize kısa yol oluşturabilirsiniz. Yani burada yayınla alakalı hiçbir şey yok. Ya burada işte mikrofonunuza kısa yol verebilirsiniz. Şu tuşa bastığında açar, başka bir tuşa bastığınızda kapatır gibi. Buraları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gelişmiş kısmına geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada da olay birazcık büyük. Şimdi burada benim yaptığım gibi yapıyorsunuz. Şu aşağılarda fazla bir ayar yok ama yine siz benimki gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Video kısmında işleyici yeriniz OpenGL olsun. Direkt 3D 11 olursa işte ya ekran yakalama ya da oyun yakalama çalışmıyor. Sizde eğer OpenGL yoksa kanalımda zaten OBS Studio ile ilgili bir video var. Mesela şöyle söyleyeyim. Şurada bakın videolar kısmına geliyorum. Şöyle açılsın hemen. Şurada hemen nerede? Aynen. OBS siyah ekran sorunu arkadaşlar 5 ay önce çekmişim. Burada işte bu videoyu izlersiniz sizin de siyah ekran sorununuz çözülecektir arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu da izlemeyi unutmayın eğer sizde bir sıkıntı varsa. Bu arada işte bu serinin ilk bölümünü de izlemek istiyorsanız bu bölümü izleyebilirsiniz. Burada da sizlere OBS Studio'yu nasıl kurabilirsiniz veya nasıl güzel yayın yapabilirsiniz bunları gösterdim. Bir sonraki videomuzda işte hangi platformda video falan çekmemi istiyorsanız onu söyleyeyim. Mesela işte D-Live'da nasıl yayın yapılır, işte YouTube'da nasıl yayın yapılır gibi bunları yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar buraları böyle ayarladığımıza göre buralarda başka şeyleri ellemeyin. Burayı sadece OpenGL yapın yeter arkadaşlar. Yukarıda genel diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. İşlem önceliği ben burayı normalin üstünde yaptım. Bunu yapmamızın nedeni nedir? Şimdi size şunu söyleyeyim. Burayı ben zamanında hepsinde kullandım arkadaşlar ve farkları bayağı büyük oluyor. Şimdi siz bu işlemciyi boşta kullanırsanız yani işlem önceliğini boşta kullanırsanız mesela oyun açtığınızda işlemciniz oyuna odaklanacağı için yayını karşı tarafa göndermeyecektir. Yani OBS'i boşlayacak ve OBS'de karşı tarafa yayını gönderemeyecek. Bundan dolayı sizlere önerimiz normalin üstünde kullanmanız. Yüksekte değil, kesinlikle yüksekte kullanmayın. Eğer bu sefer OBS'inize yüksek verirseniz oyun oynadığınızda işlemciniz oyuna odaklanamayacak ve bundan dolayı da oyunda kasmalar yaşanacak arkadaşlar. Yayın yine de gidecek ama oyununuz çok kasacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı normalin üstünde kullanmanız sizin bilgisayarınız açısından daha iyi olacaktır. Şimdi en son olarak arkadaşlar çıkış bölümümüz kaldı. Buraları da böyle ayarladığımıza göre artık çıkış bölümümüze geçelim. Çıkış bölümü neden çok önemli? Şimdi ondan bahsedeceğim. Sizde normalde arkadaşlar çıkış modu basittedir yani böyledir. Siz buraya arkadaşlar gelişmişe çekiyorsunuz. Burada benim yaptığım gibi ayarlarımızı yapıyoruz. Bakın şimdi. Şurada arkadaşlar kodlayıcımız X264. Bunu ayarlıyorsunuz böyle. Sonra çıkışı yeniden boyutlandır diye bir bölüm var. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın açıklama kısmında bir link bırakacağım. Ve bu link Google'da işte yayın ayarlarında ilgili hani kaç bit hızı verirseniz şu kadar kalitede olur gibi şeyleri tamamen burada görebileceksiniz. Şöyle göstereyim. Mesela nasıl desem. Şöyle bit hızımı ben mesela 1000 vermişim. Bakalım 1000'e göre kalite neymiş? Şöyle söyleyeyim. Mesela işte siz 480p yayın yapmak istiyorsunuz diyelim. Mesela çözünürlük alacaksınız arkadaşlar. Buradaki çözünürlüğü CTRL-C yapacaksınız. OBS'inize gidip çıkışı yeniden boyutlandır bölümü vardı gördüğünüz gibi. Buraya işte bu boyutu yazacaksınız. Sonra bakalım burada video bit hızı aralığı diye bir şey varmış. Mesela demiş ki burada 500'e 200. Minimum 500 ver. Maksimum 2000 ver demiş. Şöyle bir şey var. Mesela 720p'ye geldim. Bakın mesela maksimum 2000 ver demiş. Ama 720p'de de minimum 1500 ver demiş. Bu ne demek oluyor? Şimdi siz mesela 480p yayın yapmak istiyorsunuz diyelim. Siz buraya bit hızı olarak siz buraya 2000 verirseniz şu kısma 2000 verirseniz ne olur biliyor musunuz? Yayında 720p görüntülenme alabilirsiniz. Yani 720p kalitede yayınınızı karşı tarafa aktarabilirsiniz. Hem 480p hem 360p hem de 240p gibi aralıklarda olacak. Sizin hani düşük bilgisayarlarda yayın yapmak için hani kaliteniz bence 480p olması gerekiyor. 360p'de de yapabilirsiniz ama hani yayın kalitesi biraz daha iyi olması açısından 480p yapmanız önemlidir. Bu arada arkadaşlar tabii ki bu ayarları yapmadan önce Google'a girip arkadaşlar buraya speed
test yazmanız sizin için daha önemli olacaktır. Buradan arkadaşlar ilk çıkan siteden internet hızınızı ölçeceksiniz. Yani ben arkada bir sürü program kullanıyorum şu anda. Benim internetimi fazla harcayan bir sürü program kullanıyorum şu anda. Benim değerlerim düşük çıkacağı için size tavsiyem arkada kimsenin internete bağlı olmadığından emin olun. İşte bilgisayarınızda sadece şeyiniz açık olsun, tarayıcınız açık olsun. Diğer bütün programları kapatın. İşte ailenizin telefonlarından falan internetinizi kapatın ve buraya gelip internetinizin hızını test edin arkadaşlar. Ortalama 1-2 dakika sürecektir ve internet hızınızı göreceksiniz. Upload diye bir bölüm gelecek arkadaşlar. Oradaki değerini sizin yayın yapmanız için çok önemli. Benim mesela genelde upload'ım en son ölçtüğümde 5.5'tu arkadaşlar. Ben genelde 5.5 ile 6 arasında alıyorum. Upload'ım yani internette bayağı iyi yani. Ben mesela işte burada 720p kalitede bir yayın yapabilirim. 720p'de yayın yapmak istiyorsam şuradaki çözünürlüğü alıyorum. Buraya mesela işte şuraya yazıyorum. Mesela burada ne demiş? Video bit aralığı hızı demiş mesela. 1500 ila 4000. Ben buraya gidip arkadaşlar 2000 yazabilirim. Ben buraya gidip 2000 yazarsam artık benim yayınım 720p olarak yayınlanacak. Yani bunun da bilgisini vermiş olayım. Ama dediğim gibi yani sizin 480p yayın yapmanız daha önemlidir. Ben de zaten genelde yayın yaparken 480p yapıyorum. Yani benim de bilgisayarım o kadar iyi değil yani. 480p yayın yapabilirsiniz tabii ki. Ben mesela 480p yayın yaparken 1000 bit hızı verdim. Siz mesela işte buraya minimum 500 verebilirsiniz. İşte ben genelde 1000 falan veriyorum yani. Onu da bildireyim. Burayı CBR yapıyorsunuz kesinlikle. Sonra CPU kullanımı. Ben ultra fast'ta kullanıyorum ama siz bunu düşürebilirsiniz. Super fast yapabilirsiniz, very fast yapabilirsiniz. Ultra fast da yapabilirsiniz. Bunu tamamen hani bu kısımda gizli de bir yayın açıp test etmeniz gerekiyor. Bunu öyle anlayabilirsiniz. Bu çünkü yayın olayı bilgisayardan bilgisayara değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi siz gizli de bir yayın açıp burayı kontrol ede yapın. Ben genelde ultra fast'ta kullanıyorum ama siz super fast'ta da kullanabilirsiniz. Yani bu kadar arkadaşlar burası. Uygula ve tamam yaparak ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ben şu anda kendi ayarlarımı değiştirmeyeceğim için şuraya çarp işaretine basıp hayır'a tıklıyorum ve şeyimi kapatıyorum arkadaşlar. Siz dediğim gibi uygula ve tamam yaparak yayın ayarlarınızı kaydedeceksiniz. Yani bu kadar basit bir şekilde siz de kötü bilgisayarlarınızda akıcı bir şekilde yayın yapabilirsiniz. Umarım arkadaşlar bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Umarım dediğim gibi bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.